Hepinize yeni bir günden selamlar. Bir diğer bahsetmek istediğim konu burada konaklamak. Şimdi ben nacizane demin oturduğum için biraz bozulmuş. Sabah toplamıştım. Yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi böyle bir yerde kalıyorum arkadaşlar. Küçücük bir oda. Evet biliyorum. Lavabosu, tuvaleti, paylaşımlı bir oda. Manzarası şöyle. Farklı konaklama seçenekleri var ama çadırda kalan Melih için burası bir otel odası. Yani zaten sadece uyumak için geliyorum. Bir de en önemlisi aslında powerbanklerimi şarj etmek için. Birkaç gündür zaten tabiattaydım. O yüzden hepsini tükettim. Genelde insanların hep merak ettiği şey maddiyatına. Ne kadar veriyorsun? Kaç para? Ne kadar olduğunu söylemedin. Unutmadan söyleyeyim. Burası 100 lira arkadaşlar. Hemen şurada deniz var. Karşı tarafta deniz var. Orman var. Merkezi bir yerde. Hemen feribottan iniyorsun. Yürüme mesafesinde. Normal bungalovları falan sorduğumuz onlar mesela 800 liradan falan başlıyor. 800 lira diyen oldu. 1500 lira diyen oldu. Termal su hizmeti falan var. Genelde insanlar buraya geliyor. Bungalovu kiralıyor ama böyle bir aylık falan kiralıyorlar. Bir aylık kiralayan bir adamla denk gelmiştim. Ona sordum ne kadar ödüyorsun diye. O da 10.000 lira ödüyormuş aylık. Adada yaşıyor. Sakin, dingin bir ada. Sessiz bir emekli yeri ve burada gördüğüm insanlar ya emekliler ya çiftler, karı koca çocuklarıyla gelmişler. Müzisyenler. Bu odaya tabiri caizse Alman adası diyebilirim. Her 10 kişiden 8'i Alman. Dediğim gibi genelde insanlar kafa dinlemeye falan geliyor. Şimdi sizinle beraber yolculuk yapalım. Teknelerin geldiği yer burası. Kaldığım yer burası. Pahayam Hostel. Peki adada para çekme işlemi nasıl oluyor? Arkadaşlar böyle bir ATM var. Ne kadar çekerseniz çekin 220 lira çekiyor. Özellikle bu Kurumsiri adı verdikleri ATM'lerden. Ben herhalde 5-6 tane böyle bu farklı bankayı test ettim. Ne kadar çekiyor diyor. Yani bazıları 2 kat daha fazla fiyat çekiyor. O yüzden bu bankayı görürseniz buradan çekim yapabilirsiniz. Fazla çekerseniz bir anda o da sizin için iyi olur. Yani ne kadar çekerseniz çekin zaten 220 alıyor. Hemen arada fırsat bulmuşken yemek konusuna da bir değineyim. Ada çok sakin olmasına rağmen birçok işletme var. Bunlardan bir tanesi de bu. Böyle bir yer. Ama ismi olarak geçiyor. Vegetarian Thai Food. Burada abim hem yemek yapıyor hem de pankek yapıyor. Ve fiyatları da diğer yerlere göre bana makul geldi. Ada tabii ki diğer yerlere göre bilmiyorum. Tayland'da fiyatlar çokça artmış herhalde. Diğer yerlere göre pahalı geldi. Konaklamaları sorduğum zaman mesela bungalovlar filan 800'den başlıyor 1500-2000'e kadar artık devam ediyor. Buradaki Tayland bahtı da birebir olarak düşünebilirsiniz. Pineapple Fridays, ananaslı pirinç pilavı 100 lira. Genelde mesela burada bir öğün 100 lira. Ben şu öğüne ne kadar vereceğim? 70 lira vereceğim. Ve gayet uygun fiyat. Tabii farklı yerlerde minimum 70 liradan başlıyor. Bir öğününüzü 200 liraya kadar düşünebilirsiniz, hesaplayabilirsiniz. Peki adada ulaşım nasıl oluyor? Bakın. Şimdi burada birçok eşya taşıyorlar. Bu bir kargo firması gibi. Benim buraya geldiğim firma bu firmaydı. Yarın saat 2.30'da dönecekmiş öğleden sonra. Bir de böyle hızlı botlarla gelenler var. Bakın genelde hep böyle sırt çantasını alan geliyor. Emekli teyzelerimiz. Almanya'nın soğuğundan sıyrılmak isteyen çiftler, yaşlı insanlar. Adada yaşayan bir köpeğin mutluluğu. Heh. Çok tatlısın. Bu arada lojistikte yeme içmede hiç sıkıntı yok. Bakın size Tsunami Kulesi'nden bahsetmek istiyorum. Yol güzergahımda. Daha önce hep tabelaları falan görmüştüm. Ama kuleye hiç denk gelmemiştim. Adanın biraz daha orta noktasında bulunan hemen okulun arkasında böyle bir kule yapmışlar. Bu kulenin amacı da tabii ki tsunami'den korunmak için. 2004 yılında Hint Okyanusu'nda çok büyük bir deprem oluyor. Ve depremin ardından da büyük bir tsunami oluyor. Görüntüleri muhakkak görmüşsünüzdür. 160 bin ile 180 bin kişi arasında insan vefat ediyor. Büyük bir felaket. O zaman tam böyle yılbaşı dönemi, insanların yılbaşını kutlamak için Tayland'a geldiği bir dönemde. Yani birçok insan hayatını kaybediyor. İzleyenleriniz varsa sosyal medyada da paylaştım. Burada deniz göçebeleri var, Mokenler. Mokenler tabiatı çok iyi okudukları için, çok iyi gözlemledikleri için, tabiatın dilinden anladıkları için tsunami'den önce deniz çekilmeye başlayınca çok büyük dalgaların geleceğini etraflarına söylemeye başlıyorlar. Ve söyledikleri insanlar yüksek yerlere çıkarak hayatlarını kurtarıyorlar. O zamanın teknolojisi bu tsunami'yi anlamaya yetmiyor, elverişli değil. Ama kadim bilgelik, okyanusta yaşayan, okyanusun göçebeleri bu durumu idrak ediyorlar, anlıyorlar ve insanların hayatını bu şekilde kurtarıyorlar. Onlar denizin dilinden, havanın dilinden çokça anlıyorlar.
Çünkü onların dilinde, kelimelerinde denizcilikle alakalı kavramlar çok fazla. Ve burada da bu şekilde bir alan. Adanın tam ortasındaki tsunami kaçış kulesi. Ben dere tepe aşıp böyle bir yere geldim. Burada ne yapmışlar? Burada eser içmişler. Burada bir yaşam belirtisi olmuş. Ada çok güzel ama kirli ya. Taşların renkleri değiştiğine göre burada bir maden olabilir. Aynı şekilde termal su kaynağı olabilir. Genelde taşların, kayaların rengi değişiyor. Ki bu bölgede de çok fazla termal su var. Bakın orada hava nasıldı, burada nasıl ya? Bilmiyorum, doğru söylüyor muyum ama Ao Kawang Peak. Ao Kawang Peak. Ao Kawang Peak. Gerçekten Tayland'da seyahat ederken isim yerlerini söylemekte zorlanıyorum. Melih kardeşiniz bu tarz yerleri sevdiği için ve burası da çok sakin olduğu için bir defa ilk izlenimim harika. Bir de burada böyle evler var. Ben burada kampa falan gelirim ha. Şurada çadırı kuracaksın abi. Kalacaksın, konaklayacaksın. Salıncağım var, arkası orman. Yalnız şey konusunda bazen tereddüt yaşıyorum, biliyor musunuz? Gittiğim yerleri insanları gösteriyorum. Bazı insanlar sevmiyor abi. O yüzden özellikle böyle yerlerde biraz böyle çok sesimi çıkartmıyorum. Yalnız çok sessiz, çok sakin bir yer. Tepemizde kartallar uçuyor. Sahili, bembeyaz kumu, denizi, dalga yok, rüzgar yok. Ben de böyle beklemiyordum. Daha böyle atıl bir şey bekliyordum. Şu evlere bakın ya. Ben yerimi buldum arkadaş. Burası. Of. Manzaranın güzelliği, renklerin güzelliği, rüzgarın ferahlığı. Bilmiyorum kamerada nasıl görünüyor ama renklerin çok doygun olduğu, yeşilin, mavinin çok doygun olduğu, suyun berrak olduğu ve sıcaklığı da çok iyi. Ki burada yıl boyunca sıcaklıklar genelde böyle. Yani suyun sıcaklığı genelde 20 ile 30 derece arasında değişiyor. Şimdi neden insanların aslında çok bilinmesini istemediğini anlıyorum. Çünkü tabiatla aralarına çok fazla insan girmesini istemiyor. Çok fazla insanın gürültü yapmasını istemiyor. O yüzden herkes her yerin görünür olmasını istemiyor. Bunlar da bir şekilde bilgiye ulaştılar ve buraya geldiler. Buraya gelecek olan insanlar bence öyle çok partiliyim, eğleneyim tarzında değil. Sakinlik, sessizlik, rahatlık, mükemmel gün batımları, lezzetli yemekler, tropikal meyveler, müzik. Arkadaş ben de diyorum yine unuttum. Ben pek kayda giremedim ya. Burada çok güzel vakit geçirdim. Şimdi de gün batımını seyretmeye gidiyorum. Eğer neden yılan soktu diye sorarlarsa dersiniz ki gün batımını izlemeye gidiyormuş. Şu anda tam o moddayım. Dostlarım, tabiatta giderken kesinlikle böyle çıplak bir şekilde gezmeyin. Özellikle buralarda. Tehlikeli abi. Örümceği var, yılanı var. Kertenkelesi var. Ben nereye gidiyorum şu anda ya? Bu yol hiç gidilmişe benzemiyor şu an. Yok, sıfır. Buradan gidilmemiş yani. Yol kullanılmış. Çünkü yapraklar paramparça. Aşınma fazla. Bir de ne hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Böyle doğanın içerisinde geziyorum. İşte kabilelerle denk geliyor. Onların kadim bilgeliklerinden bir şeyler öğreniyorum. Sonra bunlar benim bu günlük hayatta çokça işime yarıyor. Yani kendimi şey gibi hissediyorum. Kuru kuruya gezmiyorsun. Bir şey öğreniyorsun. Kaybolmuş olabilir miyim acaba? Abi şurada kayalar var. Şu kayalara geçeceğim. Tabi buranın bir de çıkışı var. Gün batımını izliyorum. Hava kararacak. Sonra evet, bu haftaki bölümde insan doğaya karşı pek de karşı değil aslında. Yani karşı olamaz herhalde. Arkadaş güzel bir yere denk geldim.
Aşağıdaki kayalara kadar indim. Ama tehlikeli sularda yüzüyorsun Melih. Buralarda gel git oluyor. Bir bakmışsın az sonra su burada. Yüzmek zorundasın. Ama karaya kadar ulaştım. Hadi bakayım. Hikaye nereye gidecek? Hiç insan yok ya. Yalnız bugün o var ya, tsunami görüntülerini izledim. Aklınız şaşar ya. Buralar hep suların altında kalıyor. Acaba diyorum buralardan geçebilir miyim? Bir de şöyle bir gerçek var. Gerçekten biyolojik şanslılık, işte fiziksel olarak bir şeylere yatkın olmak. Hani derler ya, coğrafya kaderdir. Biz bunu hep böyle kötüye yoruyoruz. Ama ben Zonguldak'ta doğmamın verdiği avantajı hep yaşıyorum arkadaşlar. Nasıl oluyor? Ya bu gibi yerlerde yürümek, terlikle koşmak benim için kolay şeyler. Bakın deniz hıyarları. İşte bu. Küçük tırmanışımız var. Gün batımını izleyeceğim diye açtığım yerlere bakın. Sizinle beraber gidiyoruz. Güneş görüldü. Vav 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 vav. Melih sen nerelere geldin? İşte böyle arkadaşlar. İyi ki dönmemişim. Güzel oluyor. Çok güzel gün batımı. Az sonra daha da güzelleşecek. Şunu belirtmek istiyorum. Bazen böyle dersiniz ki ya bugün gün batımı güzel olmaz. Sonra tam böyle güneş kaybolur. Alttan o ışığı bir vurur yukarı. Yukarısı böyle renk cümbüşü gibi olur. Dersiniz ki iyi ki beklemişim. Yani güneş gittikten sonra bile onun etkisi hala görünür orada. Şimdi ben burada bu atmosferi yaşayacağım. Bir müzik açacağım. Ve şurada oturup bu rüzgarı hissedeceğim. Güzel bir gün batımından sonra evime dönebilirim artık dostlarım. Umarım benimle beraber güzel bir yolculuğa çıkmışsınızdır. Yorumlarınızı okuyorum. Şimdi hava çok da kararmadan dönüş yoluna geçtim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.